Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz saçlarımız neden dökülür? Saç dökülmesi kadın ve erkeklerde çok sık karşılaşılan ve insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sorundur. Eminim herkes sahip olduğu bilgi dahilinde saç dökülmesine karşı çözümler üretmeye çalışmış ya da en az bir kez bitkisel yağlar, saç bakım kürleri gibi denemeleri hazırlayarak saçlarına uygulama yapmışsınızdır. Ya da tavsiye ve öneri üzerine en az bir kere saç serumu ya da saç bakım ürünleri satın alarak yine saç dökülmesine engel olmaya çalışmışsınızdır. Saçlarım çok dökülüyor, saç dökülmesine karşı ne yapmalıyım? Dökülen saçlar geri çıkar mı? Saçlarıma ne yaparsam, ne uygularsam çok iyi gelir gibi sorular zaman zaman aklımızdan geçer ve arayış içine gireriz. Saçlarımızı ne kadar tanıyoruz sorusuna bir göz atalım. İnsan saçı yaşam döngüsü olan pek çok faktörden etkilenen yani yaşayan bir organdır. Bu yüzden saçlarımız bizim için çok önemli olmalıdır. Genel olarak yetişkin bir insan kafasında yaklaşık 100 bin ile 200 bin arasında saç teli bulunur. Saçlarımız için gerekli olan karbon, hidrojen, oksijen, azot ve sülfür, kükürt denilen kimyasal elementler, keratin denilen kimyasal birleşiği meydana getirmiştir. Ve saçlarımız bu elementler sayesinde ölü hücrelerin üst üste dizilerek yapışması ile keratin adı verilen proteinden oluşur. Her bir saç kökünden insan ömrü boyunca 10 ile 20 kez yeni saç çıkabilir. Bir saç teli günde yaklaşık olarak 0,3 milim ile 0,4 milim arasında, ayda yaklaşık 1-1,2 santimetre, yılda 15 santim uzar. Bellere kadar uzanan saçlar ise 80-90 santim kadardır ve ancak 6-7 yılda buna sahip olursunuz. Konuyu biraz daha genişletecek olursak saçlarımız belirli bir evreden geçer. Bu evreler 3'e ayrılır. Bu evreleri anlatırken neden her gün 100 adet saç telinin döküldüğünü de anlamış olacağız. Bu yüzden bu konu çok önemli arkadaşlar. 1. Gelişme evresi. Bu evrenin ismi anajen evre. Saçın güçlü ve sağlıklı uzadığı, saç teli gelişimini, canlılığını ve parlaklığını koruduğu süreçtir. Büyüme evresi en uzun süren evredir. 2 ile 6 yıl kadar sürer. 2. Gerileme evresi. Bu evre 2-3 hafta sürer. Gelişme evresinden sonra saç teli gerileme evresine girer. Bu evrede saç canlılığını, parlaklığını ve duruşunu yitirir. Yani saçın uzaması durur. 3. Dinlenme evresi. Bu evrede 2-3 ay kadar sürer. Gerileme evresinden sonra saç telinin düştüğü, döküldüğü ve bu evre sonunda yine hücre bölünmesiyle yeni bir saç teli oluşur. Bu döngü böyle yaşamımız boyunca devam eder. Saçın dış görünüşünden hangi evrede olduğu anlaşılmaz ve herhangi bir zaman diliminde saçın %90'ı gelişme yani büyüme evresinde, %2'si gerileme yani dinlenme evresinde, %8'i dökülme evresinde olur. Bu yüzden günlük yaklaşık 100 adet saç dökülmesi normal olarak kabul edilir. Saç dökülmesiyle ilgili çok sorulan ve merak edilen sorulardan bir tanesi, saçlarımı kaç günde bir yıkamalıyım ve hangi şampuanı kullanmalıyım? Her gün saçlarını yıkayanlara hitaben, saçlarınız çok aşırı yağlanmadığı sürece 2 günde bir yıkayınız. Her gün veya sıkça saç yıkamak zararlı olabiliyor. Saç derisinin tüm cildimiz gibi kendine özgü koruyucu florası vardır. Sık yıkamak saçlı derinin koruyucu lipid tabakasını bozarak saç derisinin kurumasına, saçın nemini kaybederek kırılmaya yatkın hale gelmesine ve saç dökülmesine neden olabiliyor. Hangi şampuanları kullanalım sorusuna cevap olarak ben bebek şampuanı kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz. Saçlarım çok karışıyor ya da sertleşiyor diyorsanız bitkisel içerikli şampuanları tercih edebilirsiniz. Saç dökülmesinde önemli etkenler nelerdir? 1. Genetik faktörler. Kadınlarda yaşama sevincini düşüren ve depresyona sokan, erkeklerde enerji ve motivasyonumuzu kısmen düşüren erkek tipi dökülme dediğimiz durum, genetik yatkınlığı olan bireylerde tamamen testosteron hormonunun marifetiyle gelişen hücrelere saldırı, hücreleri baskılama ve hücrelerin faaliyetini durdurma durumudur. Dihidrotestosteron yani testosteron hormonu saç kökünde protein sentezlerini baskılıyor. Hücrenin çalışmasını durduruyor ve hücreyi uyutuyor. Devamında zayıflayan ve güçsüzleşen saçlar dökülmeye başlıyor ve neticesinde zamanla kellik oluşuyor. 2. Deri problemleri. Sedef hastalığı, egzamalar, akne, aşırı yağlanma, deri, mantar hastalıkları gibi rahatsızlıklardan saç etkilenirse dökülme kaçınılmaz olabilir. Bu dökülmelerin tedavisi altta yatan deri hastalığının tedavisiyle mümkündür.
Yanlış ve kötü beslenme alışkanlıkları saçların zamanla dökülmesine neden oluyor. Protein, mineral, vitamin açısından yüksek içerikli besinler tercih edilmeli. Eğer demir, çinko, A vitamini, B vitamini kompleksi, B2, B5, B6, B9, folik asit, biyotin, vitamin H/B7, vitamin B12, C vitamini, E vitamini ve esansiyel yağ asitleri, bu vitaminlerin günlük yeterli dozlarda alınması ile mevcut saç dökülmesinde azalma veya düzelme gözlemlenecektir. Hormonal sorunlar. Eğer kişide hormonal problemler varsa, adet gecikmeleri ya da düzensizlikleri, tüylenmede artış, aşırı akne, kilo alımında hızlanma gibi sıkıntılar yaşıyorsa, bu bulgulara saç dökülmesi de eklenmişse bu kez hormonal saç dökülmesinden bahsedilebilir. Tedavi için dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Bazı iç hastalıkları ve ilaç kullanımı, tiroid bezi hastalıkları ya da bu hastalıklar için kullanılan ilaçlar, zayıflama hapları, böbrek üstü bezi hastalıkları, insülin direnci, diyabet, saç döken diğer nedenlerdir. Doğum ve kemoterapi süreci. Tüm bunların dışında iki spesifik saç dökülmesi nedeni vardır. Biri doğumdan 2 ay sonra başlayan postpartum dökülmedir. Hamilelik boyunca dökülmesi gereken ama dökülmemiş saçların aniden hep birlikte dökülmesinden kaynaklanır. Uzman kontrolünde yapılacak takviyeler bu konuda rahatsızlığın giderilmesine katkıda bulunur. Bir diğeri kemoterapi alan hastalardaki saç dökülmesidir. Son yıllarda daha modern ilaçların kullanılmasıyla bu dökülmeler daha az seviyede görülmektedir. Kozmetik alışkanlıklarımızın artması, mekanik, kimyasal ve fiziksel dökülmelere neden olan diğer faktörlerdir. Kuru, yağlı veya kirli saçlara uygulanan saç spreyleri, jöle ve saç şekillendiricileri, iç boneler, sık sık saçların rengini değiştirmek, saçların rengini açmak için kullanılan boyalar, saç açıcıları gibi uygulamalar saça dışarıdan zarar vererek saç kaybına neden olmaktadır. Stres ve depresyon. Aşırı stres her hastalıkta olduğu kadar saç dökülmesine de neden olan diğer bir sebeptir. Depresyon, anksiyete, psikozlar ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar saçı etkileyip dökülmesine neden olmaktadır. Diş rahatsızlığıyla vücuda giren bakterilere karşı mücadele eden bağışıklık mekanizmasının kendi sağlıklı vücut hücrelerine de zarar verdiği görülmektedir. Bu durumda da bağışıklık sistemi saç köklerine etki etmekte ve saç dökülmesine sebep olmaktadır. Tiroid hormonlarına bağlı saç dökülmesi. Tiroid bezlerinin normalden daha az çalışması, kilo alma, depresyon, yorgunluk veya kuru cilt gibi birçok duruma sebep olmaktadır. Bunlardan biri de saçların kopması, dökülmesi ve hassaslaşmasıdır. Tiroid hormonu vücudun birçok bölümüyle etkileşim halindedir. Özellikle saç köklerini etkileyen sebum üretimi ve sebase bezleri ve dolayısıyla saç telleri de tiroid hormonlarından etkilenir. Tiroid bezlerinin yanlış çalışmasıyla birlikte saç folükülleri uyku durumuna geçer. Böylece uyku aşamasında olan saç telleri yavaş yavaş kırılganlaşmaya ve başlar. Bunun aksine bir diğer tiroid hastalığı olan hipertiroidizm de tiroid hormonlarının fazla çalışmasıdır. Hormonların fazla çalışmasıyla da zamanla dökülmeye sebep olabilir. Tepkisel saç dökülmesi ise androjenik alopesiden sonra en sık görülen saç dökülmesi nedenidir. Sıklıkla ani başlangıçlı yaygın saç dökülmesine neden olur. Ateşli hastalıklar, ağır enfeksiyonlar, büyük cerrahi operasyonlar, travmalar, kronik hastalıklar, guatr, hızlı kilo verdirici diyetler, aşırı zayıflık, düşük protein alımı, kronik demir eksikliği, çeşitli ilaçlar, çeşitli deri hastalıkları ve stres neden olabilir. Havuz suyunda var olan klor mikropları öldürdüğü gibi saç köklerine de zarar verir ve saçların dökülmesine sebep olur. Saçları at kuyruğu şeklinde sıkı gerdirerek toplamak da saçların zamanla dökülmesine, özellikle şakak bölgesinin üst kısımlarında belirgin saç dökülmelerine neden olmaktadır. Saç kıran tipi saç dökülmesi. Aniden ortaya çıkan değişik çaplarda bir ya da birkaç tane yuvarlak tamamen saçsız alanda karakterize sık görünen bir hastalıktır. Halk arasında saç kıran adı ile bilinir. Ancak adının çağrıştırdığının aksine mantar hastalığı değildir ve bulaşıcı özelliği yoktur. Sadece saçta değil, sakal bölgesinde de görülebilir. Genellikle birkaç ay ya da yıl içinde tedavi ile geriler ve yok olur.
Süreklilik gösteren dökülmelerde bir dermatoloji uzmanına başvurup muayene olmak ve gerekli testleri yaptırıp tedavi yolunda devam etmek çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, bir sonraki konumuz dökülen saçlar için tedavi yöntemleri nelerdir? Saçlarımızın dökülmesini engellemek için neler yapmalıyız? Minoksidilin saç üzerindeki etkisi, faydası nelerdir? Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.